Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Hexacoder yapım serisinde daha önce yukarıda linkini bulabileceğiniz videoda Mavlink üzerinden kontrol edilebilen RGB LED şeritlerinin kurulumunu göstermiştim. Şimdi bu LED şeritlerinin bir üst versiyonu çıktı. Bu versiyonda değişenler neler? Bunun üreticileri neleri geliştirdi veya neler eksik kaldı? Bu videoda bunlardan bahsedip yeni çıkan versiyonun kurulumunu göstermeye çalışacağım. Bu versiyonda benim en çok hoşuma giden nokta 6 tane çıkış, yani 6 farklı LED şeridini kontrol edebilme imkanı sunuyor. Daha önceki videoda şu anda ekranda gördüğünüz gibi ön ve arka tarafa sadece LED takabiliyorduk. Bunda ise kutusundan doğrudan 6 farklı LED şeridi çıkıyor. Şimdi ilk başta ürünün kutu açılışı, daha doğrusu kutu değil, şöyle basit bir plastik içerisinde geliyor, küçük bir ürün. Şimdi ürünün içinden çıkan parçalar ve bunların özelliklerini inceleyelim. Hemen ardından kuruluma geçeceğiz. Evet, şimdi kutu içeriğiyle başlayalım. İlk olarak karşımıza renkli basılmış detaylı bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunun detaylarını kurulum aşamasında göstermeye çalışacağım. Bunun dışında kartı programlayabilmemiz için şu anda ekranda da gördüğünüz gibi doğrudan bir kartla birlikte gelmiş. Yani kartı programlamak için elimizde ekstradan bir FTDI tool olmasına gerek yok. Doğrudan USB ve kablosu takılı halde bir kartla birlikte gönderilmiş. Bu gayet güzel bir özellik. Bunun dışında LED'leri görüyorsunuz. LED'ler geçen seferkine oranla çok daha güzel tasarlanmış. Hepsinin bir soketi var. Soketine uygun kablosuyla, hatta kabloları takılı bir şekilde geliyor. Yine arkalarında lehimlenebilecek pedleri var. Çünkü bunları uzatmak istediğimizde uzatma şansımız da var. Bu yeni sistemin kurulum açısından bir öncekine göre çok daha basit, çok daha kolay ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Burada tek sıkıntı LED sayısının düşürülmüş olması. Burada sadece 2 tane LED var. Sistem tek kanal üzerinden maksimum 4 tane LED destekliyor. Bu LED'lerin bağlı olduğu burada gördüğünüz kart. Bu bir önceki karta göre, şu anda ekranda görüyorsunuz, bir önceki kartta birçok lehim yapılması gerekiyordu. Bu bir önceki karta göre hem daha küçük hem de lehim sorunu tamamen ortadan kaldırılmış. Burada gördüğünüz gibi LED'leri takılı halde geliyor. Burada hangi LED'in hangi çıkışı olduğunu bunun videonun ilerleyen kısmında konuşacağız. Burada ise PixARC veya APM kartına Mavlink üzerinden bağlantıyı sağlayacak kablomuzla birlikte geliyor. Bunun dışında 2 farklı kablo daha gelmiş. Bununla birlikte Mavlink için yeni PixARC serisi de düşünülmüş. Bu PixARC 2 için Mavlink bağlantısını sağlıyor. Burada APM ile ilgili ise APM'de sadece tek telemetri çıkışı var. PixARC'da 2 tane var diye. APM'in telemetri çıkışını aynı zamanda bir Y kablo şeklinde dizayn edilmiş. Yani APM'de kullandığımız zaman ayrıyeten telemetri modülünü kullanmamız için de bir çıkış soketimiz mevcut. Kendi üzerinde PixARC kablosu takılı bir şekilde gönderilmiş. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi 3M yapıştırıcılar da kutunun içeriğinden çıkıyor. Şimdi multikopterin üzerine bunun kurulumuna geçmeden önce bu kartı yine yanında gönderdikleri diğer kart ile birlikte uygulamasını internetten indirerek bilgisayara bağlayıp ayarlarını bir göz gezdirelim. Hemen ardından da kurulumuna geçeceğiz. Evet, bilgisayar kurulumu ve detaylara geçmeden önce kartı biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Şimdi karta bağlı olan 6 farklı kanal olduğunu ve her kanalda 2'şer LED'in bulunduğunu görüyoruz. Bunların çıkışları kartın arkasında LED şeklinde belirtilmiş. Boşta kalan girişimiz ise data input, yani data girişi olarak görünüyor. Bunu hem Mavlink girişi için kullanacağız hem de ayar yapmak için yine data input girişini kullanacağız. Peki karta biraz daha yakından bakalım. Şimdi karta baktığımızda burada F1, F2, R1, R2, F3 ve F4 çıkışları olduğunu görüyoruz. Yani şu anda ekranda F1 ve F2 çıkışının karşılığı olan LED'leri, R1, R2 çıkışı karşılığı olan LED'leri ve F3 ve F4 kanallarının çıkışı olan LED'leri görüyoruz. Şimdi bu aşamada ilk olarak kartın beslenmesinden bahsetmek istiyorum. Bir önceki seride kartın çalışması için muhakkak harici bir güç kaynağı tarafından beslenmesi gerekiyordu. Bu kartın en büyük bence özelliklerinden biri, şu anda ekranda da gördüğünüz gibi 12 tane LED paketi olursa, yani 12 tane LED'i aydınlatması gerekiyorsa 300 mAh akım çekmesi gerekiyor.
Bunu da PixArc'ın doğrudan telemetri çıkışı veya birazdan bilgisayara bağladığımızda USB kabloları aracılığıyla sağlayabildiği için yakından baktığımızda da elektrik besleme kısmında şu anda in kısmı lehimli olarak gelmiş. X kısmında herhangi bir lehim yok. Buradaki bu bağlantı sayesinde doğrudan telemetri veya USB üzerinden gelen elektrikle bu ledleri çalıştırabilme imkanı bize sunuyor. Ancak bu her bir kanal, yani F1, F2 diye bahsettiğim her bir kanal maksimum 4 tane led destekliyor. Videonun ilerleyen kısmında bunun nasıl 4 led'e çıkartabileceğimizi de göstereceğim. Eğer her kanalımızda 4 led olursa toplam 24 ledimiz oluyor ve ekranda 26 ledin verisini görüyorsunuz. 26 led 600 mAh akım çekiyor. Dolayısıyla PixArc'ın sınırını aşıyor. İşte bu durumda bizim şu anda ekranda gördüğünüz in kısmında olan lehimi X kısmına alıp şuradaki eksi ve artı pedlerini de bir drone'umuzun üzerinde bulunan bir back devresi ile beslememiz gerekmekte. Yani ben kurulumu tamamladıktan hemen sonra drone üzerine montajına geçmeden önce buradaki eksi ve artıyı ESC backlerinden beslenecek şekilde lehimleyeceğim. Buradaki in'i de X kısmına doğru taşımaya çalışacağım. Evet, şimdi gelelim bilgisayara bağlamaya. Bilgisayar üzerinden ayarları yapmak için yine kutunun içeriğinden çıkan FTDI tool'u doğrudan cihazımıza bağlamamız gerekiyor. Burada da şundan bahsedeyim. Buradaki tüm soketler, yani cihaz üzerinde ister ledlere bağlananlar olsun ister buradakiler olsun, soketi yerine yerleştireceğimiz zaman bu şekilde yerleştirmiyoruz. Bu metaller görünmeyecek. Sadece plastik olan yüzeyi yukarıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve işlemimiz bu kadar. Artık bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Evet, hazırlamış olduğumuz FTDI tool'umuzu bilgisayarımızın USB girişine bağlıyoruz. Ardından kart devreye giriyor. Ledlerimiz yanmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra tüm ledlerin sıralı bir şekilde yeşil olarak yanmaya başladığını görüyoruz. Artık bilgisayardan bağlanmaya hazırız. Bilgisayara geçtiğimizde ise linkini videonun açıklamasında bulabileceğiniz Mavlink'in kontrol programını V2 olarak geçiyor. İndiriyoruz. Ardından çalıştırdığımızda yine daha önceki arayüze benzer bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada ilk olarak yapmamız gereken şey serial portu seçmek. Ben COM34 portunu kullanıyorum. Bunu bulmakta sorun yaşarsanız eğer bu ekran açıkken USB bağlantısını kestiğinizde kaybolan COM portu bu cihazın bağlı olduğu COM portudur. COM portunu seçtikten sonra ilk yapmamız gereken şey parametreleri oku butonuna tıklamak. Buna tıklayıp başarılı bir şekilde ayarların indirildiğini gördükten sonra karta kesin olarak bağlandığımızdan emin olabiliyoruz ki zaten ekranda da gördüğünüz gibi kart da yeniden başladı. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Şimdi videonun başında bahsetmiştim. F1, F2, R1, R2, F3, F4 olarak bunlar bağlı. Şimdi biz buradaki ayarlarımıza bakalım. İlk iki ayarımız pille ilgili. Yani Mavlink üzerinden gelecek pil verisine göre bize belli uyarı sinyalleri verecek. Uyarı sinyallerinin tamamı R kanalları üzerinden verecek. Bizim burada fark ettiyseniz R kanalları ile ilgili herhangi bir kontrol imkanımız yok. Bu kanalların hangi sinyali nasıl verdiğini ileride PixArc'a bağladıktan sonra detaylı olarak göstereceğim. Dolayısıyla şimdilik R kanalını çok fazla kullanmayacağım. Daha çok F1, F2, F3, F4 kanalı üzerinden devam edecek. Peki bize R kanalı pille ilgili uyarıyı verecek ama hangi voltta vermesi gerektiğini burada biz seçiyoruz. Bateri, yani pilin düşük uyarısını 14.8 4S1 lipopil kullandığım için 3,7 çarpı 4'ten 14,8 olarak ayarladım. Baterinin kritik düşük voltaj uyarısı, yani artık uçuşa devam etme uyarısını ise 3.4 çarpı 4'ten 13,6 olarak hesapladım. Bu failsafe PWM değeri ise RC failsafe, yani kumanda bağlantısı kesildiğinde devreye girecek olan uyarıyı ayarlamamızı sağlıyor. Bunu daha önce PixArc kurulum videolarında detaylı olarak göstermiştim. Kumanda bağlantısı kesilince otomatik olarak 940 değerinin altına ineceği için burada 975 değerinin altında bir sinyal gördüğünde RC failsafe'in devreye girdiğini beni uyarması için 975 olarak ayarladım. Şimdi gelelim diğer iki seçeneğe. İlkinde F1 ve F2'nin rengini, ikincide F3 ve F4'ün rengini seçiyoruz. Burada bu ekranda yan tarafta hexacopter resmine baktığımızda F1 ve F2'nin
APM'in ön tarafı burası olduğu için ön kollarda F3 ve F4'ün yan kollarda, R1 ve R2'nin ise arka kollarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla R1 ve R2 yani bize asıl sistemle ilgili bilgiyi sunacak olan kısma biz hiç dokunmuyoruz. Seçtiğimiz sadece F1, F2 ve F3, F4'ün rengi olacak. Şimdi ilk olarak F1'in rengini yeşilden kırmızıya çeviriyorum. Ardından Save Parametre butonuna tıklıyorum. Kart yeniden başlıyor. Kart çalışmaya başladıktan sonra F1 ve F2 kanalının kırmızı bir şekilde yanmaya başladığını görüyorsunuz. Hemen ardından F3 ve F4'ün de rengini değiştirelim. F3 ile F4'ün rengini de mavi olarak değiştirelim. Save Parametre butonuna tıklıyorum. Kart tekrardan yeniden başlıyor. Ve ardından F3 ve F4 kanalından gelen rengin de mavi olarak değiştiğini görüyoruz. Bilgisayar üzerinden yapacağımız son ayarda LED'in açılıp kapanma kanalını seçmek. Bu kumanda üzerinden hangi kanalla tüm LED sistemini kapatıp açabileceğimizi seçmemizi sağlıyor. Yani 7. kanalda eğer değer belli bir değerin üzerinde olursa LED'lerimiz çalışacak, belli bir değerin altında olursa LED'lerimiz sönecek. Bunu da kumanda üzerinden kontrol edebiliyor olacağız. Şimdi burada bu aşamayı geçmeden önce yapacağım tek uyarı, kırmızı renk ve yeşil renk biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü özellikle kırmızı R1 ve R2 kanalının uyarı sinyallerinde sıklıkla kullandığı bir renk olduğu için ön tarafta veya yan kollarda kırmızı rengi görmek biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ben bunu ön tarafta bulunan ışıkların mavi olmasını, yan tarafta bulunan ışıkların ise beyaz olmasını tercih ediyorum. Ardından Save Parametre diyorum. Ve bilgisayar üzerinden yapacağım ayarlamalar böylelikle bitmiş oldu. Evet, şimdi gelelim LED şeritlerimizin sayısını nasıl arttırabileceğimize. İlk olarak kutudan şu anda elimde gördüğünüz LED şeritlerden, yani 2 tane LED'i bulunan şeritlerden 6 tane çıkıyor. Siz satıcı internet üzerinden LED şerit sipariş edebiliyorsunuz. Ben de 6 tane daha ekstra LED şerit sipariş ettim. Sonuçta elimde 12 tane buna benzeyen LED şerit oldu. 6 çıkış olduğu için bunları ikişer ikişer bağlamam gerekiyor. Bunun arkasına baktığınız zaman her iki tarafında da eksi artı kutbu ve DO şeklinde belirtilen, yani yönetim kutbu oluyor. 3 kutuplu. Bunların eğer birinin soket tarafını diğerinin soketsiz tarafıyla eşleştirirseniz ekranda da gördüğünüz gibi eksiler DO ve DI'lar aynı zamanda artılar karşılıklı geliyor. Yani bizim yapmamız gereken bir tane kartı soketle bağladıktan sonra buradaki 3 tane bölüm arasında lehim yapmak. Veya bu karta uygun soketi alırsanız eğer lehimi sadece buraya yapıp buradan doğrudan kartta bağlayabilirsiniz. Ben şimdi bu iki şeridin lehim örneğini göstermeye çalışacağım. Hemen ardından da dörtlü seri kart üzerinde nasıl çalışıyor bunu göstereceğim. Evet, böylelikle LED'imizi hazırladık. Şu anda tek bir LED'den 2 tane farklı LED çıkarttık. Şimdi burada bir kanal üzerinden bu LED'i bağlayarak nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. Şimdi henüz kartın üzerindeki işlemleri yapmadığım için F3 ve F4 çıkışını iptal ediyorum. Bu sayede 2 tane LED'i devre dışı bıraktım. Bu LED'lerin yerine de şu anda F1 ve F2 olarak görünen LED'leri ikişer taneli olanlarıyla değiştiriyorum. Evet, sistem bu şekildeyken elektrik veriyorum. Kartımız çalışmaya başladıktan sonra ekranda da gördüğünüz gibi F1 ve F2'de sırasıyla 1. 2. 3. ve 4. LED'lerimiz yanıyor. Diğer kanallarda 3. ve 4. LED olmadığı için bunlar mavi yanarken R1 R2 kanalı sönük olarak bekliyor. Yani sistem istediğimiz şekilde çalışıyor. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi kartın üzerinden yapacağımız değişikliğe gelelim ve tüm kanallarımızı çift kata çıkarabilelim. Evet, LED'lerimizi ayarladıktan sonra toplam 24 tane LED'e ulaştığımız için buradaki in kısmındaki jumper'ı, yani in kısmına bağlayan jumper'ı X kısmına çevirmeye çalışacağız.
Evet, bu işlemin ardından da back devresinden enerji almamızı sağlayacak olan kablonun lehimlerine geçebiliriz. Evet, böylelikle kartı dahili beslemeden harici beslemeye almış oldum. Bu şekliyle kullandığımızda 24 tane LED'i destekleyecek hale geldi. Şimdi multikopterin üzerine montaj aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi sıra geldi hazırlamış olduğumuz ikili LED'lerin montajına. Burada ilk aşamada sadece soket tarafının iç kısma yakın olmasına dikkat edeceğim. Bunlara gelen kabloya göre ön arka şekilleneceği için burada herhangi bir önemli özellik yok. Doğrudan kolların alt kısmına montajıyla başlıyorum. Evet, şimdi sırada kontrol kartının montajı ve buna bağlı kabloların hazırlanması var. Burada kendi gelen kartı ile birlikte telemetri çıkışını buraya kadar getirdim. Bu kısmı göstermeyeceğim çünkü doğrudan kartın telemetri çıkışına bağlayarak yapabiliyoruz. Burada sadece farklı olarak yaptığım sarı renkli olan yani Pixhawk'ın RX girişine giden kabloyu kestim. Çünkü bunun bu cihazla herhangi bir ilişkisi yok. Ardından bunu normal bildiğimiz data input girişine bağlıyorum. Plastik kısmı üste gelecek şekilde oturtmaya dikkat ediyoruz. LED'lerin zaten iki farklı türü var. Soketlerinin birbirine karışmasına imkan yok. LED'lerin soketlerini de oturtuyorum. Kablolarını hazırladıktan sonra çift taraflı bant kullanarak LED'imizi drone üzerine monte edeceğim. Buna belki çok gerek yok ama yine de güvenlik açısından bir tane plastik kelepçe ile de bu LED'in buradan hareket etmesini engellemeye çalışıyorum. Şimdi LED'lerin bağlantısına geçmeden önce son olarak yapacağım işlem güç kablosunu hazırlamıştık. Bunu ESC'nin backlerinden faydalanmak için AUX çıkışlarının herhangi bir tanesine takıyorum. Burada sinyalle bir işimiz olmadığı için hangi AUX'a bağladığımızın da bir önemi yok. Sadece ESC backlerinden elektrik sağlayacak. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra geriye bir tek kablolarımızın bağlantısı kaldı. İlk olarak bu taraftakilerle başlayacağım. Bunlar F3 ve F4 olduğunu biliyoruz. Yani biri sağ orta kol, diğeri sol orta kola gidecek. Şimdi hızlıca bunların bağlantılarını yapalım. Şimdi bu kısımda benim için önemli olan şey orta kollar hareketsiz olduğu için pay bırakmama gerek yok. Buradan gelen kabloyu doğrudan bunlara bağlayıp buradan sabitleyeceğim. Fazlalığını üst kısmında toplamaya çalışacağım. Evet, böylelikle F3 ve F4 yani yan kolların bağlantısını yaptık. Şimdi buradan yavaşça çekerek fazlalıklarını buraya çekiyorum. Kabloların fazla olan kısımlarını burada toplamaya çalışacağım. Şimdi buradan devam edelim. Burada videonun başından hatırlayacağımız gibi data input tarafındaki ilk iki kablo F1 ve F2'ye giden kablolar yani ön kollara giden kabloları oluşturuyor. Şimdi bunları bizim kırmızı motorlarımıza yani şöyle göstereyim. Drone'umuzun ön tarafında bulunan motorlara giden LED'lere bağlamaya çalışacağız. Burada benim dikkat etmem gereken konu ön ve arka kolların her ikisi de açılabilir ve kapanabilir olduğu için her iki uç konumunda da kablonun sorunsuz bir şekilde yerleşebiliyor olması. Şimdi hızlı bir şekilde kurulumu yapıyorum. Ön ledleri de hallettik. Geriye bir tek arka iki ledimiz kaldı. Şimdi onların kablosunu da gönderiyorum. Evet, böylelikle ledlerimizin bağlantısını tamamen bitirmiş olduk. Şimdi sistemimize elektrik verip ledlerin nasıl çalıştığına kısaca bir bakalım. Evet, şimdi ilk olarak ledlerimizi hatırlayalım. Ön tarafta iki ledimiz var. Bunlar F1 ve F2. Yan taraftakiler F3 ve F4. Arka tarafta da R1 ve R2 ledimiz var. Şimdi sisteme elektrik veriyor. Öncelikle kartımız devreye giriyor. Mavlink bağlantısını alana kadar ledler sırayla yanmaya başladı. Hemen ardından Mavlink bağlantısı sağlandı. Şu anda R1 ve R2 ledinin mavi bir şekilde yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Bunun anlamı GPS bağlantısının olmadığını bize söylüyor. Birazdan GPS bağlantısı sağlandıktan sonra yeşil renkte yanıp sönmeye başlayacak. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi R1 ve R2 ledleri yeşil olarak yanıp sönüyor ki bu bize GPS bağlantısının olduğunu söylüyor.
Ön taraftaki F1 ve F2 ledlerimiz ise yavaş bir şekilde yanıp sönüyor. Bunun anlamı da cihazın şu anda disarmed konumunda olduğu. Şu anda bunun doğruluğunu Mission Planner arayüzünden görüyorsunuz. Kumanda aracılığıyla uçuş kartının modunu değiştirdiğimde şu anda ekranda gördüğünüz gibi beyaz bir ışık yanarak bize mod değişikliği olduğunu belirtiyor. Şimdi kumanda üzerinden armed komutunu veriyorum. Uçuş kartı armed moduna geçtikten sonra ön taraftaki ledlerin sabit bir şekilde yanmaya başladığını görüyorsunuz. Ardından motorları çalıştırıyorum. Ve uçuş sonrası tekrardan disarmed moduna geçtiğinde ledlerin tekrardan yavaşça yanıp sönmeye başladığını görebilirsiniz. Şimdi tekrardan armed komutu veriyorum. Ve uçuş sırasında kumandayı kapatıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi R1 ve R2 ledleri ikişer defa seri bir şekilde pembe olarak yanmaya başladı. Bunun anlamı RC failsafe durumuna geçti. Kumandayı tekrardan açtığımda bağlantı sağlandıktan sonra tekrardan yeşil bir şekilde yanıp sönmeye başladığını görebilirsiniz. Bunun dışında Mission Planner arayüzünden uçuş kartına şu anda wireless ile bağlıyız. Uçuş kartına giriyoruz ve bateri monitör yani pilin voltajı ile oynamalar yapacağım. İlk olarak değeri hatırlarsanız düşük pil seviyesini 14,7 olarak ayarlamıştık. Dolayısıyla ben 14,5 değerini gönderiyorum. Değerimiz 14,7'nin altına düştükten sonra şu anda ekranda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sarı yanmaya başladı. R1 ve R2 ledlerimiz bu pil seviyemizin düştüğünü bize söylüyor. Kritik değerimizi ise 13,6 olarak ayarlamıştık. Şimdi pil voltajımızı 13'e düşürüyorum. Voltaj değerimiz kritik seviyenin altına indikten sonra ekranda da gördüğünüz gibi R1 ve R2 ledleri hızlı bir şekilde kırmızı olarak yanıp sönmeye başlıyor. Şimdi voltajı tekrardan eski haline getiriyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi voltajımız normal haline döndükten sonra ledlerimiz tekrardan yeşil bir şekilde yanıp sönmeye başladılar. Aynı zamanda kumandamızın 7. kanalına ledlerin açılıp kapanmasını atamıştık. Şimdi ben bunu A switch üzerinden kontrol ediyorum. Switch'ten gönderdiğinde ledler kapanıyor. Tekrar gönderdiğimde ledler çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. Evet, ledlerin çalışması ile ilgili göstereceklerim genel hatlarıyla bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.